Yani 10 TL, 20 TL'yi düşünmek değil, 10 milyon, 20 milyon doları düşünmeniz gerekiyor. Hiçbir zaman hedefiniz, hayaliniz bir ev, bir araba için ömür boyu çalışmak olmasın. 12.000 TL'ye kadar bir yatırımım vardı mesela. O paranın şu anda 45.000 liradan fazla yaptığını görüyorum. Selam arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlıkta görmüş olduğunuz konuyu işleyeceğiz. Bugün ben size kendi hikayemi anlatacağım. Yaşıtlarım için güzel tavsiyeler vereceğim. Keşke böyle bir video ben 15-16 yaşlarındayken karşıma çıksaydı da izleseydim. Ama eskiden bu tarz konular hakkında konuşan çok fazla insan yoktu. Ve biz kendi kendimize bir şeyler öğrenmeye çalışıyorduk. Ama sizler gerçekten şu anda bence çok şanslısınız. Çünkü internette kendi tecrübelerini anlatan, kendi hikayelerini, kendi anılarını anlatan bir sürü insan çıktı. Ve o kişilerin hatalarını dinleyerek siz kendi yolunuzda daha başarılı ilerleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar fazla lafı uzatmayalım. Ben bu videomda sizlere 0 TL ile başladığım bu yolculukta şu anki seviyeye nasıl geldim, yaptığım hatalar neler oldu, bunlar hakkında konuşacağız. Bu arada birazcık hastayım, sesim birazcık garip geliyor olabilir, bunun için üzgünüm. O zaman şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim. Bu videoyu izleyen arkadaşlarımızın küçük bir azınlığı benim 2014'ten beri YouTube'da aktif bir şekilde içerik ürettiğimi biliyordur. Çünkü önceden çok fazla kanalım oldu, eğitim kanallarım oldu. Bunları birçoğunuz belki bilmiyorsunuz ama küçük bir azınlık var. O azınlık benim o eski kanallarımı, eskiden yapmış olduğum her şeyi biliyorlar. Ben 2014'ün Mayıs ayında arkadaşlar bir kanalla başladım YouTube'a ve 2016 yılına kadar o kanalda devam ettim. 2016 yılında kendi kişisel kanalımı açtım, eğlence kanalımı açtım ve daha sonra o kanalı da 2017'nin sonlarına doğru bıraktım ve daha sonra bu kanalı açtım. Şu an beni izlediğiniz bu kanalı açtım. Ve belki de hayatımda yaptığım en doğru şeylerden birisiydi bu kanalı açmak. Eğlenceden eğitime geçmek birazcık zor oldu tabii ki. Ama çok kafa yordum, çok uğraştım ve bu kanalı da büyüttüm. Şimdi isterseniz hemen bu kanalı nasıl büyüttüm, paramı nasıl kullandım, sıfırdan yüz binlerce liraya nasıl çıktım, bunu sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle unutmamanız gereken en önemli şeylerden birisi şu arkadaşlar. Vizyonunuzu her zaman her işe başlarken yüksek tutmak zorundasınız. Yani vizyondan kastım şu arkadaşlar. Her zaman büyük düşünmelisiniz. Global düşünmelisiniz. Yani 10 TL, 20 TL'yi düşünmek değil, 10 milyon, 20 milyon doları düşünmeniz gerekiyor. Ben daha 16-17 yaşlarındayken bile böyle düşünüyordum ve hiçbir zaman küçük hedeflerim, küçük hayallerim olmadı. O yüzden hiçbir zaman hedefiniz, hayaliniz bir ev, bir araba için ömür boyu çalışmak olmasın. Her zaman hedeflerinizi, hayallerinizi, vizyonunuzu geniş tutmaya çalışın, global düşünmeye çalışın. Çünkü gerçekten yapabileceklerinizin sınırı yok. Bu videoyu izleyen herkes düşünsün. Benim sizden hiçbir farkım yok arkadaşlar. Ben de aynı sizler gibi orta halli bir aileden çıktım. Ben de aynı sizler gibi normal okullarda okudum. Bazı yerlerde çalıştım. Ama şu anda benim yaşıtım birçok insanın para sıkıntısı çekmesinin, gelecek kaygısı çekmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi vizyonunu geniş tutmamasıdır. Yanlış kişilerle arkadaşlık kurmak, yanlış kişilerden öğüt almak, sürekli şikayet etmek, bunlar insanı bitiren şeyler arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlarınızı iyi seçmeniz gerekiyor. En çok görüştüğünüz 5 arkadaşınızın ortalaması olursunuz. Böyle bir söz vardır. Bu yüzden çevrenizdeki insanların sizleri ileriye götürecek, sizlere bilgi verecek ve sizlere bir şeyler katacak insanlar olması şart. Bu yüzden gereksiz insanlarla arkadaşlık kurmayın. Bir diğeri, geri kafalı insanlardan öğüt almamalısınız. Eski insanlar hala dünyanın işleyişinin onların zamanında olduğu gibi olduğunu sanıyor. Ama artık dünya çok değiştiği için bizi bizden başkası anlayamıyor arkadaşlar. Bu yüzden geri kafalı eski insanlardan öğüt almayı bırakın. Öğüt almanız gereken insanlar internette benim gibi tecrübelerini anlatan, yaşanmışlıkları anlatan insanlardır. Ve bu gibi geri kafalı insanlar sizleri her zaman hayallerinizden vazgeçmenize zorlar. Bu yüzden donanımlı, bilgili, kültürlü, sizleri ileriye taşıyacak insanlarla arkadaşlık kurmalısınız ve çevrenizde o insanlardan başka kimsenin olmaması gerekiyor. Evet, birazcık lafı fazla uzattık ama isterseniz ben size hemen bu kanalı nasıl büyüttüm ve bu kanalı büyütürken neler yaşadım, kazandığım parayı nasıl büyüttüm, kazandığım parayı nasıl katladım, bunları anlatmak istiyorum. İsterseniz hemen
geçelim. Şimdi arkadaşlar ben bu kanalı ilk açtığım zamanlarda gerçekten YouTube hakkında ve kişisel gelişim hakkında çok fazla bilgim yoktu. Tabi birazcık YouTube biliyordum çünkü 3 yıldan fazla bir zamandır yapıyordum o zamanlar. Ve YouTube'u az çok biliyordum ama çok da büyük bir bilgim yoktu. Yani eğitimci denilecek şekilde bilgim yoktu. Ben ne yaptım? Hemen size onu anlatayım. Ben bu YouTube kanalı açtım arkadaşlar ve açar açmaz internette ücretsiz kaynaklardan, YouTube'dan yabancı YouTube kanallarını izleyerek eğitimler almaya başladım. Tamamıyla ücretsiz bir şekilde, hiçbir şekilde para harcamadan. Ve ben YouTube bilgimi o kanallar sayesinde, o videolar sayesinde iyice geliştirdim. Yabancı kaynaklar bu arada, yanlış anlaşılmasın. Türkçe kaynaklar zaten o zaman çok azdı. Ve Türkçe YouTube'la alakalı video çeken insan o zamanlar yok denilecek kadar azdı arkadaşlar. Ve ben yabancı YouTube kanallarını çok izliyordum o sıralar. Ve YouTube hakkında, video montaj hakkında, Photoshop hakkında, para kazanma hakkında birçok video izledim. Gerçekten YouTube'u silip süpürdüm diyebilirim. Ve ben o videolardan öğrendiklerimi Türkçe'ye çevirerek, Türkçe uyarlamasını yaparak kendi kanalıma yüklüyordum. Bakın bu kanalıma girip eski videolarıma eğer bakarsanız birçoğunun zaten yurt dışında yapılmış olduğunu ama Türkiye'de o içeriklerin olmadığını göreceksiniz. Tabii o zamanlar yoktu. Şu an belki de vardır. Zaten ben yaptım. Yani benim zamanımda 2017 zamanından bahsediyorum. Yurt dışında olan eğitim içeriklerinin birçoğu Türkiye'de yoktu ve ben bunları Türkiye'ye getirdim ve benim kanalımda çok ilgi gördü. Tabii ben bu videolara kendi yorumumu da katıyordum ve bu şekilde hani bazı yabancı kanallardan izlediğim videoların izlenme sayısını geçmiştim. O derecede kendi yorumumu kattım. Kendi içeriklerimi üretmeye başladım. Kendi fikirlerimi oluşturmaya başladım. Ve bu şekilde bu kanal yavaş yavaş büyümeye başladı. Ve ben çok kısa bir sürede 50.000 aboneyi geçtim. 100.000'i geçtim, 150.000'i geçtim vesaire. Şimdi benim burada anlatmak istediğim şey şu. Ben bunu hiç para harcamadan yaptım. Tabi bir bilgisayarım vardı, bir mikrofonum vardı. Ama onun dışında hiçbir şeyim yoktu. Hiç para harcamadan ben bunları yaptım arkadaşlar. Ve tamamıyla ücretsiz yabancı kaynaklardan edindiğim bilgileri YouTube kanalıma yükleyerek ben bu kanalı büyüttüm. Bu döngü yaklaşık olarak 3 yıl boyunca devam etti arkadaşlar. Aylık gelirim 7.000-8.000 TL'yi geçene kadar hep işime yatırım yapmaya devam ettim. Ekipmanlarımı geliştirdim, yeni ışıklar aldım, yeni kameralar denedim, yeni mikrofonlar, yeni eğitimler satın aldım, yeni eğitimler izlemeye başladım. Yani benim yaklaşık 2 yılım, 3 yılım bu şekilde devam etti. 2020'nin sonlarına doğru arkadaşlar ben artık bütün ekipmanlarımı tamamladım ve artık bir şeyler yoluna girmeye başlamıştı. Ve yavaş yavaş artık biriktirdiğim parayı, bu arada yanlış anlaşılmasın, biriktirdiğim para gerçekten çok az bir paraydı. Çünkü dediğim gibi sürekli ekipmanlarımı yeniliyordum, kanalıma yatırım yapıyordum, eğitim satın alıyordum vesaire. Bu yüzden biriktirdiğim para çok büyük bir para değildi, onu söylemek istiyorum. Her neyse 2020'nin sonlarına doğru arkadaşlar ben artık yatırım yapmaya başladım. Nasıl yatırım? İşte kripto paralar yavaş yavaş popülerleşmeye başlıyordu. Ben kripto paralara yatırım yapmaya başladım. Daha sonra altın aldım, dolar aldım, işte vesaire daha farklı yatırımlar yaptım. Ve baktım ki bu yatırımcılık gerçekten bir insanın kesinlikle yapması gereken bir şeymiş. Çünkü elinizdeki parayı tutmanın, elinizdeki parayı büyütmenin, elinizdeki parayı katlamanın en mantıklı yollarından bir tanesi bu. Ama mesela normalde şöyledir. Sizin elinizde bir para olur, bir sermaye olur. Siz bu sermaye ile bir iş kurursunuz. Ve eğer işleriniz iyi giderse o sermayeyi büyütmüş olursunuz, katlamış olursunuz. Ama benim zaten hali hazırda 0 TL ile kurmuş olduğum bir iş olduğundan dolayı ben bu elimdeki parayı yatırımlarda değerlendirmek istedim. Ve 2020'nin sonlarından beri şu zamana kadar hala yatırımlarla ilgileniyorum. Ve farklı şeyler deniyorum, tecrübe edinmeye çalışıyorum. Yatırımlarım soracak olursanız iyi gitti. Şu anda gayet iyi gidiyorlar. Mesela kripto paralarda 12.000 TL kadar bir yatırımım vardı mesela. Çok büyük bir rakam değil benim için. O paranın şu anda 45.000 liradan fazla yaptığını görüyorum. Ve sonuç olarak baktığımızda ben YouTube'da 0 TL'ye kurmuş olduğum işimden kazandığım paralarla yatırım yapmaya başladım. Ve bu yatırımlar bana yine para kazandırmaya başlayınca ben güzel bir döngü oluşturdum.
Yani YouTube'dan gelen parayı yatırıma koyuyorum. Yatırımdan tekrar bana para geliyor ve ben bu parayla tekrar yatırım yapıyorum. Tekrar geliyor, tekrar yapıyorum vesaire. Bu şekilde ben paramı büyütüyorum. Paramı katlıyorum. Ve bu katlanmış paraların yanında işime yatırım yaptığım zamanlarda almış olduğum bilgisayarlar, kameralar, ışıklar, mikrofonlar vesaire hepsi şu an bende duruyor. Evet, umarım sizlere güzel bilgiler vermişimdir ve sizlere biraz da olsa vizyon katabilmişimdir. Vizyon gerçekten hepiniz için çok önemli bir şey. Bunu mutlaka es geçmeyin ve dikkate alın. Düşünce olarak, ruhsal olarak eğer kendinizi geliştiremezseniz fiziksel olarak yaptığınız işlerde de başarılı olamazsınız. Bu yüzden değişime öncelikle kafadan başlamanız gerekiyor arkadaşlar. Vizyonunuzu geliştirmeniz ve doğru insanlarla arkadaşlık kurup doğru insanlardan öğüt almalısınız. Bunu yaptığınızda emin olun hayatınız değişmeye başlıyor. Paraya bakış açınız, parayı kullanımınız, bunların hepsini öğrenmiş oluyorsunuz ve hayatınız dediğim gibi değişmeye başlıyor. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Bunun gibi videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın.